Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Last for Rehber eğitim serimizin 10. bölümüyle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu bakanlıklar olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Evet, şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben ilk başta bakanlıklar nedir? Ne işe yararlar? Tek tek bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra bakanlıkları kim verir ve nasıl verir? Bundan bahsedeceğim. En sonunda bakanlık alıp size daha böyle uygulamalı bir şekilde göstereceğim tekrardan ne işe yaradığını. Şimdi videomuza başlayalım. İlk olarak şundan bahsedeceğim. Sizin şu an bakanlıklarınız olmayabilir arkadaşlar. Buradan başkente geliyorsunuz. Yönete tıklıyorsunuz. Ünvan atama diyorsunuz ve burada bakanlıklarınız gözüküyor. Şimdi bakanlıklar henüz sizin sunucunuza gelmemiş olabilir. Bunun sebebi de yepyeni bir sunucusunuzdur, tamam mı? Daha mesela örnek veriyorum. Bir hafta olmuştur başlayalı. Bir hafta olduğu için henüz başkente kadar gelmemişsinizdir. Önce 1, 2, 3 seviye köylerden aşama aşama alıp başkenti almanız gerekiyor. Başkenti aldıktan sonra başkenti alan ittifakın lideri başkan olarak atanıyor. Şu an burada da gördüğünüz gibi başkan olarak atanan kişi başkan yardımcısı atıyor bir tanesi. Şu anda ben başkan yardımcısıyım. Şu anda çünkü video çekiyorum ya, size göstereceğim uygulamalı bir şekilde. Ben mesela şu anda buradaki bakanlıkları artık düzenleyebiliyorum. Kimin bakanlık alıp almayacağını tek tek düzenleyebiliyorum. Sizde de başkenti alan ittifak olana kadar henüz bakanlıklar açılmayacak. Başkenti aldıktan sonra da başkentinize gelerek, üzerine tıklayarak, yönet diyerek ünvan atama kısmından girebilirsiniz. Ya da kendi profilinize tıklayıp sunucunuza tıklayarak bu şekilde buraya gelebilirsiniz. Şimdi ben başkan yardımcısıyım. Ve bakanlıkları ben atıyorum. Öncelikle bakanlıklar ne işe yarıyor? Ondan bahsedelim arkadaşlar. Başkan olan kişinin kahramanları canı %5 artar. Saldırısı %5 artar. Savunması da %5 artar. Yani birazcık güçlenir yani başkan. Onun dışında başkan yardımcısı inşaat hızlandırma, araştırma hızlandırma ve eğitim hızlandırmalardan birazcık alırlar. Çok fazla değil yani. Tadımlık verir diyelim yani. Ama en önemlisi, başkan yardımcısının en önemli görevi yetkileri ayarlamak. Yetkileri ayarlamak ne demek arkadaşlar? Buradaki 5 tane bakanlığın sıralarını düzenlemek. Yani sırasını düzenleyeceksiniz ve kimin bakanlık alıp almayacağını ayarlayacaksınız gibi düşünün. Mesela şu anda burada 34 kişilik bir sıra var. Ben buradan listeye gelip sıradaki kişiyi kabul ederek 35 kişilik bir liste yaptım. Yani anladınız mı? Başkan yardımcısının görevi bu tamamen. Strateji Bakanı. Strateji Bakanı'nın özelliği hastane kapasitenizi ve birim iyileştirme hızınızı arttırıyor. Yani mesela hastaneniz dolmak üzere, bu bakanlığı alarak daha da rahatlatabilirsiniz kendinizi. Veya birim iyileştiriyorsunuz diyelim. Daha hızlı birim iyileştiriyorsunuz. Daha fazla birim iyileştiriyorsunuz. Öyle düşünün yani. Savunma Bakanı. Savunma Bakanı'nın özelliği birim eğitim kapasitesi ve eğitim hızı. Bu şimdi arkadaşlar bakın, bütün bakanlıklar için şöyle bir ortak özellik var. Siz burada herhangi bir şey inşa edecekken veya birim eğitecekken veya birim iyileştirecekken hiç fark etmez. Bunları yapmadan önce bakanlık almanız lazım. Mesela şimdi ben burada birlik eğitmişim, tamam mı? Bir gün 4 saati var mesela. Ben şu an bakanlık alsam bu düşmeyecek, anladınız mı? Bunun düşmesi için önce bunun eğitim bitmesi lazım. Kışla boşken, eğitmiyorken ben bakanlık aldıktan sonra başlatırsam eğitimi, o zaman daha kısa sürede eğitilmiş olacak, anladınız mı? Yani bunu az sonra uygulamalı bir şekilde gösterdiğimde anlayacaksınız. Şu anda neyse, çok uzatmayayım. Devam edelim. Savunma Bakanı birim eğitim kapasitesi ve eğitim hızlandırma. Daha hızlı bir eğitim üretmenizi, askeri üretmenizi sağlıyor. Hastanenizi hızlı bir şekilde boşaltmanızı sağlıyor. Kalkınma Bakanı inşaat hızlandırma ve araştırma hızlandırma veriyor. Ama Kalkınma Bakanı'nı daha çok inşaat için kullanacaksınız. Bilim Bakanı araştırma hızlandırma ve inşaat hızlandırma veriyor. Ama daha çok araştırma hızlandırma için kullanacaksınız. İçişleri Bakanı da gıda, demir ve madeni para üretmenizi arttırıyor. Bunun kullanımı da şu şekilde. Aldıktan sonra mesela 5 dakika boyunca daha fazla artmıyor bunlar. Aldıktan sonra toplama miktarınızı arttırıyor. Anladınız mı? Mesela 46, mesela şu an burada 47 bin var ya. Aldıktan sonra toplarsam daha fazla miktarda alacağım gibi düşün. Anladınız mı? Toplama miktarınızı arttırıyor o yüzden. Evet, bakanlıklarınız bu işe yarıyor. Şimdi ben başkan yardımcısıyım. Ne işe yarıyor başkan yardımcılığı? Şu işe yarıyor. Hemen göstereyim. Mesela şu an burada kırmızı bir ünlem var ya. Burada yeni bir başvuru var demek bu. Bunun üzerine tıklıyorum. 10 kişilik bir sıra var burada gördüğünüz gibi. 10 kişilik bir sıradan listeye giriyorum. Yeni başvuranlar burada belirir arkadaşlar. Buradaki kişileri ben kabul ederek
yeni otomatik atama listesine geliyorum ve buradan her 5 dakikada bir yeni birisi bakanlığa geliyor. Yani bakanlık aldıktan sonra 5 dakikanız oluyor yani sizin bakanlık kullanmak için. Her 5 dakikada bir bakanlığın şeyi değişiyor, sırası değişiyor. Şimdi peki başkan yardımcısının bir rolü daha var. Bazı sunucularda çok güçlü üyeler olur. Mesela bu sunucunun Mehdi ve Cüneyt en güçlü üyeleri. Ve bazen hani bunlara ayrıcalık vermeniz gerekebiliyor. Çünkü daha güçlüler ya. Daha çok ihtiyaçları olabiliyor bu bakanlıklara. Mesela Kalkınma Bakanlığı'nda şimdi 4 dakika 13 saniyesi olmuş, tamam mı bu üyenin. 5 dakika sonra toplamda değişecek ya. Her 5 dakikadan önce de ben bu sırayı değiştirebiliyorum. Son 20 saniyesi kala ben sırada birisine kaynak yapabiliyorum. Mesela burada siyah bir buton var ya, bu siyah buton maviye dönüşecek az sonra ve ben istediğim kişiyi seçip bakan olarak atayabileceğim. Burada şimdi adilsizlik olmaması için en üstteki kişiyi ayarlayayım ki adilsizlik olmasın. Şimdi mesela son 18 saniyesi kaldı ya. Ben bunun üzerine tıklayıp onayla dediğimde yeni bakan bu olacak. Veya bunu şu şekilde de yapabilirim. Yani aşağıdan birisini de seçebilirim. Eğer mesela birisine kaynak yapmak istiyorsanız bunun üzerine tıklıyorsunuz, onayla diyorsunuz ve erkenden bu bakanlığa gelmiş oluyor. Bunu daha çok ama hani adaletsizlik yapmak için değil de güçlü üyelerinize mesela ayrıcalık tanıyabileceğiniz zamanlarda yapın. Anladınız mı? Hani bunu kaynak yapmak için kullanmayın. Haksızlık yapmayın bunu kullanırken. Çünkü bir sunucudaki herkes birbirinin dostudur arkadaşlar. Birbirinizin rakibi değilsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Burada bütün sunucuda dost olarak davranmalısınız ve adil davranmalısınız. Evet, yeni bir başvuru geldi mesela. Onu da kabul edelim. Örnek veriyorum, bunu da kabul ettim. Ve burada sıranın sonuna geldi. Size ne zaman bakanlık geleceğini şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Burada mesela sunucu saati ve yerel zaman diyor. Bunu yine kendi saatinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an bizde mesela saat 9.30, yani 21.30. 21.30 mesela örnek veriyorum. Şu adama mesela bakanlık saat 22.17'de gelecek, anladınız mı? Bir saat sonra gelecek. Buna göre alarmınızı kurup mesela bakanlık alacağınız saate göre plan yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakanlık dağıtımından bahsettik. Şimdi bir de bakanlık alıp uygulamalı bir şekilde gösterdikten sonra bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Hemen bakanlık alıp geliyorum. Evet, unutmadan bir de bir şey daha göstereceğim henüz başkan yardımcılığını vermeden önce. Buradan herhangi bir konuma girerek, mesela ben burada konum istedim. Üzerine tıklıyorsunuz üstün. Burada sol üstte bir tane buton oluyor hemen profilin üst kısmında. Buna tıklıyorsunuz. Buradan dilediğiniz bakanlığı atayabiliyorsunuz. Yani otomatik olarak sıra beklemeden direkt hemen onu atayabiliyorsunuz. Mesela buradan ben başkan yardımcılığında yerime bu arkadaşı atayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi tıkladığım anda başkan yardımcılığı bu arkadaşa geri geldi. Şimdi hemen bir tane bakanlık alarak size bunu göstereyim. Kalkınma Bakanlığı alacağım az sonra. Hemen arkadaş konum alıp bunu aldıktan sonra tekrardan videoya geri döneceğiz. Şimdi mesela benim tavernayı yükseltmem 800 gün 15 saat, tamam mı? Bunu bakanlık olduktan sonra tekrar bakacağız. 800 gün 15 saat ve şimdi İnşaat Bakanlığı alacağım. Evet, İnşaat Bakanlığı şimdi aldım arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Hani şuradaki üst taraftaki karelere basarak buradan Kalkınma Bakanı aldığınızı görebilirsiniz. Kalkınma Bakanlığı'nı aldım. Buradan yükseltmeye tıkladım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şimdi 7 güne düştü. Yani 1 gün 15 saat gibi bir karımız var. 800 gün 15 saatten 7 güne düştü çünkü. Bunu daha yüksek süreli inşaatlarınızda, mesela örnek veriyorum, karargah basacağınız zaman, teknoloji merkezi basacağınız zaman bakanlık alarak çok daha kısa sürelerde yükseltme yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece İnşaat Bakanı için değil, Araştırma Bakanlığı'nda da, Hastane Bakanlığı'nda da, Asker Eğitim Bakanlığı'nda da geçerli. Hepsinden önceden bakanlık alıp sonra yükseltmelerinizi yapmanız lazım. Yoksa bakanlık hiçbir işinize yaramaz. Evet, bunu da gösterdiğimize göre başka göstermem gereken bir şey kalmadı. Bu videomuzu zaten çok da uzun tutmamıza gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İzleyicilerimizin birçoğu ne yazık ki beğenip abone olmayı unutuyor. Hatta yaklaşık %80'i kanalıma abone olmuyor. Eğer gerçekten faydalanıyorsanız lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Çünkü amacım tüm Last War oyuncuları için değerli bir rehber kanalı oluşturmak ve bu konuda da sizin desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Evet, teşekkür ederim izlediğiniz için. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.